Herkese selamlar. Gördüğünüz gibi önümde bol bol doğranmış soğan var. Bu soğanla, bu kadar soğanla tahmin edeceğiniz gibi dolma yapacağım. Geçen sefer yapıp hikayemde böyle gösterdiğimde aslında yapılmış halini gösterdiğimde bana kızmıştınız. Niye yapılışını çekmedin diye. Şimdi yapıyorken sizin için çekmek istedim. Bir yandan yapayım, bir yandan da anlatayım. Burada 1,5 soğan var. Soğanın bir tanesi biraz büyüktü, bir de yarım soğanım vardı. İkisini doğradım, buraya aldım. Şöyle elimde 4-5 diş sarımsak var. Şimdi sarımsakları bu soğanın üzerine rendenin ince yeriyle rendeleyeceğim. Ve dolmamın çok lezzetli olan iç harcını hazırlamaya başlayacağım. Üzerine tuzunu atıyorum. Yani dolmamda kullanacağım tuzu bu aşamada soğanın üzerine atıyorum. Benim salçalarım da çok tuzlu. O yüzden çok fazla tuz atmayacağım. Bu dolmayı benim kayınvalidem yapar ve gerçekten çok güzel yapar. Ben de geçen sefer onun tarifiyle yaptım. Aslında baktığınız zaman klasik dolma gibi görünebilir. Fakat birkaç böyle küçük dokunuşlarla, küçük lezzet dokunuşlarıyla efsane bir dolmaya dönüşüyor. Şimdi burayı tuzla beraber yoğuracağım. Tuzla güzelce ovduğum soğanın üzerine 200 gram kıyma ekledim. Şimdi domates salçası ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu düşünebilirsiniz. 1 yemek kaşığı gibi biber salçası ekliyorum. Ve kendi yaptığım domates konservesinden göz kararı ekliyorum ama böyle bir kase gibi düşünebilirsiniz. Burayı şimdi güzelce kıymayla bütün malzemeler özleşsin diye yine yoğuruyorum. Burayı güzelce yoğurdum, özleşti. Şimdi üzerine karabiber ekliyorum. Şöyle 1 çay kaşığı gibi. Biraz sıvı yağ. Çok fazla değil ama mutlaka biraz eklemeniz lazım. Kıyma zaten orta yağlı. Ama bu eklediğiniz yağ ekstra lezzet veriyor. Kıyılmış maydanoz. Şöyle bir tutam. Ve bulgur ve pirinci bir arada kullanacağım. 1 su bardağının yarısına bulgur, yarısına da pirinç doldurdum. Şimdi bunu güzelce yıkayıp süzdüreceğim ve bu karışıma ekleyeceğim. Yıkayıp süzdürdüğüm pirinç ve bulguru da karışıma ekledim. Şu an gözüme bir az göründü. Aslında ben bunu ölçülü yapmıyorum. Normalde göz kararı yapıyorum ama bir karıştırdıktan sonra daha emin olacağım yeterli mi değil mi. Şöyle çeyrek su bardağı da su ekliyoruz. Suyu da mutlaka atlamıyoruz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi burayı bir karıştıracağım. Bakacağım bulgur pirinç oranı eğer az gelirse gözüme dediğim gibi bir yarım bardak daha takviye yapabilirim. Tahmin ettiğim gibi pirinç bulgur oranı az oldu. 1 bardak pirinç, yarım bardak bulguru 200 gram kıyma için düşünebilirsiniz. Şimdi daha iyi olacak. Bulgur daha böyle bereketlenen, kabaran bir bakliyat. O yüzden bulguru çok abartmadım. Pirinci çoğalttım. 1 bardak pirinç, yarım bardak bulgur. Bu harç için yeterlidir. Harcım güzelce karıştı. Dolma harcım hazır. Harcımı hazırladıktan sonra yazdan temizleyip buzluğa attığım dolmalık biber ve şöyle oyarak dolma için hazırladığım kabakları çıkarttım. Böyle dondurulmuş biber ve kabakla dolma yapacağım zaman ben önce harcı hazırlıyorum. En son bunları çıkartıyorum. Bir sudan geçirip hızlı bir şekilde dolduruyorum. Çok fazla çözülmesine izin vermiyorum. Bu sayede dolmada hiçbir şekilde buz kokusu, buz tadı olmuyor. Eğer siz de böyle dondurulmuş biber ve kabak bulunduruyorsanız buzluğunuzda benim gibi dolma yapacağınız zaman son anda çıkarmanızı ve hızlı bir şekilde doldurup hemen ateşe koymanızı tavsiye ederim. Bakın bu şekilde sudan geçirdim hepsini ve şöyle süzülmesi için bir kabın içine aldım. Şimdi tenceremi ayarlayacağım. Dolmalığımın sığacağı tencereyi ayarlayıp hemen harçla doldurmaya başlayacağım. Şöyle bir tencereye dizdim, baktım evet hepsini alıyor. Şimdi bunları hemen buradan alıp tencerenin dibine maydanoz saplarını alacağım. Bu dolmada büyük lezzet sırlarından biri şu tencere dibine yayacağınız maydanoz sapları, gerçekten acayip lezzet veriyor yemeğe. Kabakların dibine birazcık tuz ve karabiber serpeceğim ki daha lezzetli olsun. Şöyle elimle. Biberler pek istemiyor da kabak dolması yaparken böyle dibine azıcık tuz ve karabiber çok daha lezzetli olmasını sağlıyor.
Tuzunu serptim. Şimdi de karabiber serpeceğim. Şöyle bir tutam aldım elime. Onu da hafiften paylaştırıyorum. Evet. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Böyle içine çok sıkı sıkı bastırmıyorum. Pişmesi için birazcık gevşeklik bırakmak lazım ki pişerken öyle dışına taşmasın. Hem üstte birazcık hafif kabarması için boşluk bırakıyorum. Hem de böyle içine sıkı sıkı parmağımla basmıyorum. Sadece kaşıkla şöyle yerleştiriyorum. Şuradan da bir minik fazlasını alıp şu kadar böyle bir mesafe bırakıyorum burada. Biberi de aynı şekilde doldurup göstereyim hatta. İçine kaşığın ucuyla yerleştiriyorum harcımı. Normalde bunların üstüne ben domatesten kapak yaparım ama şu an domatesim yok. O yüzden kapaksız olacak bu seferki dolmalar. Bunun da üstünde hafiften bir boşluk bıraktım. Evet, bütün harcım bitti. Tencereme de tam geldi. Dolaptan 3 tane daha biber çıkarttım. 15 tane dolmalık biber. 2, 4, 6, 8 tane kabak var. Benim yaptığım harca tam olarak uydu. Ama tabii aynı boy biber, aynı boy kabak bulursunuz bulamazsınız onu bilemiyorum. Şimdi hemen sosunu hazırlayacağız. Şimdi sosunu yapmaya başlamadan önce dolmaların üzerine şöyle bir tutam tuz serpiştiriyorum. Birazcık da yağ gezdireceğim. Böylece dolmalar piştiğinde çok daha parlak ve güzel görünecek. Şöyle yarım çay bardağı gibi üzerine gezdirdim. Şimdi buraya da 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı dolusu da salça aldım. Domates salçası kullanıyorum sadece. Salçayı tereyağıyla bir güzel kavuracağım önden. Salçayı burada kokusu çıkana kadar kavurdum tereyağıyla beraber. Dolma harcını hazırladığım kabın içine de sıcak su aldım. Şimdi bunun altını iyice kısa aldım. Kaynar suyu üzerine ekliyorum. Bir taşım kaynayacak burada sosum. Şöyle söyleyeyim size. Normalde taze biber veya taze kabakla dolma yaptığınızda bile tencerenin içine eklediğiniz suyun dışında su salar sebzeler. Buzluktan çıkaracaksanız benim yaptığım gibi bu sebzeler daha fazla su bırakıyor tencereye. O yüzden normalde dolma yaparken koyduğunuz sudan birazcık daha az su eklemek gerekiyor ki hani sebzelerin de bırakacağı suyu hesaplayıp çok fazla su olmamasını sağlıyoruz bu sayede. Şimdi domates sosunu da ona göre ayarlıyorum ben, salçalı sosumu. Normalde mesela ben taze biberle kabakla yapsam bunun yarısına kadar su koyardım. Şimdi daha az su koyacağım. Salçalı sos böyle 1 dakika kadar kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Ve dolmaların üzerine aktarıyorum. Bismillah. Şimdi bir kontrol edeyim suyunu. Bakın böyle eğdiğim zaman görüyorum. Evet. Yani normalde işte biber dolmasının tam yarısına kadar sıcak su koyarım ben. Şimdi bunu biraz daha az bırakıyorum. Üzerine dolma taşı bırakıyorum. Mutlaka eğer dolma taşınız yoksa tabakta kapatabilirsiniz ama mutlaka üstüne bir şey kapatın. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım ve baştan sona kadar tamamen hep kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ortalama 1 saat 45 dakika 2 saate yakın pişecek. Bu dolmanın bir diğer lezzet sırrı da kısık ateşte ağır ağır pişmesi. Acele etmiyoruz hiçbir şekilde, yavaş yavaş pişiriyoruz. Ara ara tabii ki suyunu kontrol edeceğim. Eğer suyu çok azalmış olursa, ki azalmayacak bence, birazcık kaynar su takviyesi yapabilirim. 1 saattir dolmam ocakta. Size bakın bahsettiğim suyu göstereceğim. Ben ne kadar az su koymuştum, o ne kadar su bıraktı. O yüzden en başta pişirirken çok fazla su koymamak lazım. Dolmam kısık ateşte tam 1 saat 45 dakika boyunca pişti. Şimdi şöyle üstünden dolma taşını da alayım. Size tencerenin içinde göstereyim. Altını kapatıyorum. Eğer planlı programlı yapıyorsanız bu dolmayı bir gün dinlendirin. Ertesi gün yiyin.
lezzetine acayip lezzet katmış olursunuz. Ama vaktiniz yoksa böyle aynı gün tüketecekseniz piştikten sonra bir yarım saat falan dinlendirin. Ondan sonra servis yapın. Böyle kısık ateşte yavaş yavaş kendini çeke çeke pişti. Bunu da alalım şöyle. Biraz da tabii ki lezzetli suyundan üzerine gezdirelim. Şimdi size lokum gibi kıvamını da göstermek istiyorum. İçi gerçekten böyle macun gibi özleşiyor. Böyle kısık ateşte uzun sürede pişirince. Şöyle açayım görün. Of, mis gibi de kokuyor. Müthiş. Hemen kabağı da keseyim. Şöyle çevireyim, rahat görün. Harika oldu. Tarifimi mutlaka deneyin ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.